Dekotantik Sanat Atölyesi internet kursumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda tarif etmek istediğim yüzüğü düğmeden yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi herkesin evinde illaki böyle düğmeler vardır. Zaten ben özellikle artık giyilmeyecek durumda olan kıyafetlerimi hiçbir zaman atmıyorum. Onların kumaşlarını, düğmelerini, fermuarlarını, ceplerini bir şekilde değerlendiriyorum arkadaşlar. İnternet kursumuza kayıt olursanız, yani kanalıma abone olur, zile basarsanız her türlü atık malzeme değerlendirme videolarımızı izleyebilir ve sizler de evdeki atık malzemelerinizi güzel tasarım ürünler haline getirebilirsiniz arkadaşlar. 5 dakikada düğmeden bir yüzük yapabilmek için yan keskim, karga burnum, yuvarlak uçlu pensem, bu tür araç gereçlerim var arkadaşlar. Şu şekilde tellerim var. Bunları takı malzemeleri satan yerlerden, kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ne çok sert ne çok yumuşak, orta kalınlıkta teller bunlar. Sonra benim yine pirinç tellerim var ve ürün yelpazesi geniş hırdavatçılardan bu telleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca tiyomuzu da verelim arkadaşlar. Bozulan elektronik eşyalarınızın kablolarının içinden çıkan bakır teller de bu tür tasarımlar için bulunmaz malzemelerdir arkadaşlar. Değerli malzemelerdir. Bu sefer yüzüğümü boncuklarla süsleyeceğim. Evet, böyle ahşap boncuklarım var benim. Kristal boncuklarım var. Modelime göre, kullanacağım kıyafetimin kombinine göre otantik ya da klasik kıyafetlere göre bunlardan seçim yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki bu düğme kutumda da şu kırmızıyı seçmek istiyorum arkadaşlar. Böyle çok tatlı duruyor burada. Kocaman bir kırmızı düğme. Kırmızı düğmeme sarı telin yakışacağını düşünüyorum. Evet, böyle silindir şeklinde bir nesnemiz var arkadaşlar. Bu da yüzük ölçümüzü almak için. Ve bir de cetvelimiz var. Tellerimizin boyutlarını ölçerek kesmek için. 30 santim kadar tel uzunluğu bu model için yeterli. Evet arkadaşlar, 6 parça tel kestim ben. 6 parça telden 12 adet tel ucu elde edeceğiz. Çünkü bunu kıvıracağız. Şu şekilde telleri birbirine sabitlemek amaçlı elimle hafiften büküyorum. Yüzük halkamı oluşturmak için. Evet, önceden bize uygun olan yüzüğümüzü alıyoruz. Silindir şeklimize geçiriyoruz arkadaşlar. Tam olarak nereye denk geliyorsa ona göre yüzüğümüzü yapacağız. Ama yüzüğü yaparken, telleri şekillendirirken bazı halkada daralmalar oluyor arkadaşlar. O yüzden aldığımız bu ölçünün yarım santim kadar yukarısını kullanacağız. Tam ortalıyorum ve yüzüğün halkasını bu şekilde oluşturuyorum. Kıvırıyorum. Bu iki uçtaki telleri düğmemden geçiriyorum. Bu işlemi yaparken bakın burada bir oynaklık oluştu. O yüzden yüzük kalıbıma tekrar halkayı, yüzük halkasını takıyorum. Evet arkadaşlar, şekillendirmek üzere tellerimi ayırıp düğmeyi de yüzüğe oturttuktan sonra yüzük ölçümüzden çıkarıyoruz. Ben bu düğmeyi boncukla süslemeye çok uygun buldum. Üzerine hem tel hem de boncukla süslemek istiyorum. Boncuklarımı karışık kullanmak istiyorum.
hem kristal boncuklarımdan hem buradaki otantik ahşap boncuklarımdan kullanmak istiyorum. Evet, şuradan bir yeşil Swarovski boncuğumu alayım. İndireyim. Daha sonra bunun ucunu gözelik şekilde kapatmak istiyorum. Bu şekli şöyle anlatabilirim arkadaşlar. Yuvarlak uçlu pensemizin en uç kısmına yakın bir yeri kullanıyoruz. Telimiz sabit duruyor. Penseyi bu şekilde oynatarak büküyorum. Açıyorum, kapatıyorum penseyi. Bu işlemlere eliniz alıştığı zaman siz de 5 dakikada birbirinden güzel yüzükler yapabileceksiniz. Arkadaşlar, burada yüzüğümüz başladıktan sonra şekilleniyor ve böylelikle tasarım ürünler ortaya çıkıyor. Mesela ben burada şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Malzemelerimi buraya dizip kıvırarak bir farklı hareket vermek istiyorum yüzüğüme. Böyle bir hareket veriyorum. Şu an aklıma ne gelirse, gözüme ne hoş gelirse o şekilde yüzüğü şekillendiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 dakikada düğmeden bir yüzüğümüz de hazır. Bu tip videoların devamı için ve Tek Otantik Sanat Atölyesi internet kursuna kayıt olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Evde değerlendirmek istediğiniz malzemeler var. Fakat bunlardan neler tasarlayabileceğinizi bilmiyorsanız yorumlarda bana sorabilirsiniz. Onlarla ilgili birlikte tasarımlar üretebiliriz. Ayrıca öğrenmek istediğiniz takı tasarım teknikleri veya herhangi bir el işi tekniği varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sizlere iyi, eğlenceli, sanat dolu, tasarım dolu günler diliyorum arkadaşlar.